Ve 3. olmuşsunuz değil mi Yahya? Evet. Roket zaten kocaman 3 metre boyunda, 30 kilo ağırlığında ve yanında biz bir sürü de ekipman götürmek zorundayız. Dedim eyvah almayacak mı bizi, kalacağız burada. Orada böyle kalbin küt küt atıyor. Ya o sırada biraz fırtına çıkmıştı ama kum fırtınası. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün kanalıma kardeşim Yahya'yı konuk aldım. Merhabalar. Yahya ile biraz sohbet edeceğiz. Birkaç gün önce İstanbul'dan bize sürpriz yaparak geldi. Ve ablası ona böyle bir serpme kahvaltı hazırladı. Şu anda aslında sabırsızsın değil mi yemek için? Aynen, biraz acıktık. Evet, arada bir kaçamak yapıyor patateslerden. Zor duruyorsun biliyorum ama şimdi başlayacağız kahvaltıya. Şu an aslında biz onun Amerika'dan gelişini kutluyoruz. Çünkü kendisi derece elde etti ve 3. olmuşsunuz değil mi Yahya Evet, siz? üçüncü Roket olmuştuk, yarışmasında 3. oldular. Biz aslında onun kutlamasının kahvaltısını yapıyoruz diyebilirim. Evet, ne yapıyorsun şu anda? Biraz anlatır mısın? Halihazırda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da elektrik mühendisliği okuyorum. 4. sınıfa geçtim. Roket takımımız var. Çalışmalarımızı üretiyoruz. En son işte yaklaşık 1,5-2 ay önce Amerika'dan geldik. Şimdi inşallah Teknofest'te tekrardan hazırlanıyoruz yüksek irtifaya. Bir yandan kahvaltımızı yapalım ve sohbete o şekilde devam edelim. Tamamdır. Çünkü aç, bayağı bir aç. Her videomuzda size açlıktan çok bahsediyoruz. Bunu söylemiştik. Şimdi de kardeşim aç. O yüzden yiyerek devam ediyoruz sohbetimize. Bu arada Amerika'ya giderken vize ve pasaport süreci nasıl oldu? Bundan biraz bahseder misin? Sana sucuklu yumurta da koyayım, bol koyacağım. Çünkü Olur. sen çok seviyorsun, senin için yaptım. Vize işlemi biraz sıkıntılı. Erkenden başvurmanız lazım. Eğer gecikirseniz alamıyorsunuz. Acil vize vesaire gibi durumlar oluyor. Biz onları denedik biraz. Meşakkatliydi. Ankara'dan aldık. Vizeden daha zoru bence sponsorluk bulmaktı. Sponsor bulmakta uğraşan üyelerimiz vardı. Onlar da emek verdiler. Allah'a şükür sponsorluğu da bulduk. Kaç tane sponsor buldunuz? Toplamda ana yani maddi sponsor olarak 3 sponsorumuz vardı. 4 de olabilir, tam sayıyı hatırlamıyorum şu an. Yahya, sen bir de vize almak için İstanbul'dan Ankara'ya gitmiştin değil mi? Randevu mu bulamamıştın? Randevuyu Amerika'nın bir sistemi var. Oradan aldık. Ama zaten Amerika öyle işliyor. Şu an yenilediler sanırım. Tam emin değilim, nasıl olduğuna dair bilgim yok ama öncesinde kendiniz alıyordunuz randevuyu. Bir firma aracılığıyla direkt ferdi ilerliyor. Belli bir miktar ücret var. Onu yatırmanız gerekiyor. Ondan sonra randevu içinde bu arada belki 1 belki 2 yıl sonra falan alabiliyorsunuz. Sürekli girip bakmanız lazım. Amerika'da otelde mi kaldınız yoksa ev mi tuttunuz, kiraladınız? Biz Airbnb'den ev tuttuk. Klasik Amerikan evleri olur ya, böyle garajlı, bahçeli vesaire. O tip bir ev. Evet. Sayımız da fazlaydı. Ama sen bana atmıştın görselini, ben çok beğenmiştim ya. Arkadaşlar, filmlerdeki gibi aynı ev. Çok hoşuma gitti. Texas'ta mıydı? Hani Texas'ta Midland diye bir Yerleşim bölgesinde. Aynen. Peki kaç gün kaldınız? Yarışma ne kadar sürdü? Biz 2 hafta kaldık. Yarışmadan biraz erken gitmemiz gerekti. Çünkü orada da hazırlığımız vesaire gerekiyordu. Yarışmada yaklaşık bir 5 gün gibi bir süreç alıyordu. Peki ortalama fiyat verebilir misin? Amerika'da Airbnb'den 2 haftalık ev tutacaklara şu kadar ayırmalısınız dediğinde ne diyebilirsin? Nasıl bir ev tutacağınıza çok bağlı. Mesela otelde kalan tanıdığımız insanlar da vardı. Bizim kaldığımız yaklaşık bir 150 gibi bir şeydi sanırım. 150.000 TL. Hı. 2 hafta. Peki helal ürün bulmak kolay mı Amerika'da? Bence kolay değil, bir de biz çok bilmiyorduk. Kolay mı değil mi anlamadım. Bence çok kolay değil. Biz de çok bilmediğimiz için bakıyorduk. Birkaç tane işte helal sertifikalı vesaire marka oluyordu. Zar zor buluyorduk. Ama onlar da biraz pahalı. Neredeyse 2 katı kadar fiyat oluyor. Mesela atıyorum 10 dolarsa bir şey 20 dolara buluyorduk. Abla börek uzatsana ya. Alabilirsin. Alayım oradan. Yumurta bitti mi? Yumurta bitti. Evet. Ben bir tabak daha istiyorum. Yaparım ya. Bir tava daha yaparım. Kardeşimi özledim. Zaten aylardır görmüyordum. Çocuğu bir de görmeden Amerika'ya yolladık. Geldi, kutlama bile yapamadık. Arkadaşlar aslında bu roket aşkı diyeyim. Bende böyle yeni oluşan bir şey değil. Bayağı eskiden beri, ki ondan önce de elektronik yazılım, onun dışında farklı şeylerde hep uğraşıyordum. Kendim küçüklükten beri projelerle falan uğraşırım. Roket de aslında bunun bir tezahürü. Üniversite olsun, lise olsun. Benim için hem de güzel bir tecrübe. Hem oyun olarak, eğlence olarak bakıyorum. Hem de onun yanında mesleki bir gelişim olarak bakıyorum. Aslında ben de şöyle bir anımdan bahsetmek istiyorum. Yahya dedi ya, küçüklükten beri ben rokete karşı meraklıyım, ilgim var.
Lise zamanlarındaydı değil mi? İlk roket yaptığın Evet, zamanlar. 2019. Bizim odalarımız yan yana bu arada. Yan odamda roket yapıyordu. Ben de bir yandan uyumaya çalışıyorum. Korkuyorum da bazen hani ufak tefek çünkü arızalar, sıkıntılar çıkabiliyor. Patlama sesleri, minik minik sesler duyuyordum. Kapasitör patlatmışlığımız var. Benim odamda Odasında. patlatmıştın. Bir de odama getirip bana abla bak her şeyde gösterdiği için Yüksek bum gerilim diye verdiğim küçük için. bir şey ama hani küçük bir patlama oldu. Büyük hani zarar verici bir şey değil. Ben çok korkmuştum. Videoya başlarken karnı çok aç olduğu için bir düşükten gidiyordu. Biraz açtım valla. Şu an can geldi. Aslında mesele daha eski yıllara dayanıyor. Kendim için söylüyorum. Zamanında hatta ablam hatırlar herhalde. Evin bir başından diğer başına böyle teleferik vesaire kuruyordum. Evet. Hatta diyordum abla gel düğmesine bas. Bak misketi taşıyacağım şuraya. Ondan sonra yok tekrar bas aşağı indireceğim falan. Oyuncağımı kendim yapıyordum gibi bir şeydi baktığınızda. Küçük küçük başladı aslında. Küçük şeylerle Aynen. başladı. Basit devreler falan yapıyordun değil mi? Hatırlıyorum. Aynen onları. elektrikli işte motorlar, oyuncak motorları, piller. Abla bence var ya siz bayağı şanslısınız. burada. Niye? Çünkü ya muazzam bir atmosfer. Ben imkanım olsa hep buraya geleceğim. Ama okul, proje falan derken hiç gelemiyorum yani düzgün. Biz Bence de çok istiyoruz iyi yani. gelmesini de evet. Burada yaşanır valla. İş imkanı falan da güzel olsa keşke ben gelecekte burada yaşamak isterdim. Herkes çevremizde bunu söylüyor. Hem doğal ortam, denize sıfır, orman mükemmel bir yer. Ya gidiyorum sabah denize lak girebiliyorum. Muazzam. Bisikletle 2 dakika sürüyorum. Sonra bisikletle öyle tur atıyorum. Bir de çok az insan var. Issız ve kafa hani İstanbul'daki o şurada bir şey çıkar mı? Metro kaçırır mıyım? Şuraya koşun buraya koşun. Kargaşası yok İstanbul'da. Valla muazzam kafayı resetliyorsun ve o stresi yeminle bayağı azaltıyor. Hayat burada yavaş akıyor değil mi? İstanbul'da çok hızlı geçiyor Yani burada mesela. acele etmeye Yok. gerek bir durum yok. Ben aslında roketi çok merak ettim. Bir türlü konuşamadık. Siz şimdi bu roketi nasıl ürettiniz? Nerede üretip Amerika'ya nasıl götürdünüz? Kocaman roket. Nasıl bunu taşıdınız? Çünkü insan bagajını bile taşırken çok zorlanıyor yani. Belli kısıtlamalar yaşanabiliyor havalimanlarında. Bize bu süreçten yapım aşamasından Amerika'ya götürüş aşamasına kadar bahsedebilir misin? Önce şundan bahsedeyim. Roket yapmak için hem düzgün bir atölyeye hem de düzgün bir ekibe bence ihtiyaç var. Ben de hani ekip arkadaşlarıma da buradan teşekkür etmiş olayım. Güzel bir ekiptik çünkü. Maşallah iyi çalışıyorduk. Biz de sizi takip ettik tabii canlı Eyvallah. yayınlardan. Çok iyiydiniz. Teknofest aslında bence burada öncü oldu. Biz Türk takımlarının özgüvenli bir şekilde bu tip yarışmalara katılmasına. Ki aslında bu da Selçuk abinin istediği ana hedeflerden biriydi bence. Bir dakika. Selçuk abi, Selçuk Bayraktar yani değil mi? Aynen ama biz Teknofest kuşağı olarak Selçuk abi diye hitap ediyoruz. Kendisi, O samimiyet var Aynen. yani. Kendisi o samimiyeti bize veriyor. Ne zaman karşılaşsak, ne zaman konuşsak ki bir sürü defa karşılaşma fırsatı bulduk. Kendisi bu şekilde hitap edilmesinden gayet hoşnut. O zaman buradan Selçuk Bayraktar'a da teşekkür edelim değil mi? Aynen, Sizin Selçuk en büyük abi. destekçiniz. Bizi yani hem nasıl diyeyim Teknofest gibi bir vizyoner projeyi ortaya koyarak hem de biz gençlerin özgüvenli hale gelmesini sağlamasından kaynaklı bence teşekkür edilmesi gereken Kesinlikle. ilk kişilerden biri Selçuk Gençlere abi. ilham olacak projelerle karşılaşıyoruz yani. Aynen. Yahya rokete uçağı nasıl koydunuz? Bir buna gelsene. Bunu merak ediyorum. Benim düşünceme göre ki büyük ihtimalle takım arkadaşlarım da öyle düşünür. Daha zorlu bir sürece başlıyorsunuz. Nedir bu? Lojistik, sonrasında tüm konaklama vesaire gibi işlemler. Bence daha zor. Çünkü Neden? sadece siz değil roket de var yanınızda. Roket var. Roket zaten kocaman 3 metre boyunda. 30 kilo ağırlığında ve yanında biz bir sürü de ekipman götürmek zorundayız. Çünkü biz orada roketle alakalı birçok iyileştirme vesaire yapmak durumunda kalacağız. Uçuşa hazırlayacağız vesaire. Hani bunların hepsini götürmek oldukça zor bir şey. Bir de yanımızda 2 haftalık kıyafet götürmemiz lazım. Biz de şöyle bir karar aldık. Önce bir lojistik nasıl göndeririz, kargolama falan baktık. Sıkıntı çıkabiliyor. Atıyorum kargo kaybolabiliyor veya daha pahalıya denk gelebiliyor. Bize dedik ki herkes kendi valizinin yarısını kıyafet dolduracak, yarısını ekipman dolduracak. Örneğin ben elektronikçiysem elektronik ekipmanlar da olacak çantama. Mekanikçiysem mekanikçiler de olacak. Tabii karıştırıyoruz da öyle kesin bunu alacaksın Yalnız gibi bir çok şey yok. zor ya. Düşünsene benim oraya gittiğim seninle. Sen gelemezdin bizde. Mümkün değil Çünkü- arkadaşlar. Yani ben 3 günlük yere bile en büyük boy valizle gidiyorum. Senin gibi biriyle gidilmez öyle bir yere. Yok. Çünkü Benim gibi biriyle öyle bir yarışmaya çok şey zor. bu, sende şey olur. Sizin ekipman çantalarının bir kısmına benim eşyaları koyun dizeriz. Ancak yine de yetmiyor çünkü şöyle biz bir firmaya ki bize sponsor olmuştu. Özel olarak bizim şeylerimizi, roketimizi taşımamız için özel çanta yaptırdık. Dışı kumaş falan bayağı kaliteli bir çantaydı. 2 tane hatta. Bir kısmını işte gövdeleri koyduk, bir kısmını arka gövdeyi koyduk. Şimdi arka gövdenin şöyle bir handikapı var. Kanatlar bağlı direkt yapışık çünkü kompozit üretim olduğu için. Portatif değil yani sonradan. Yok kanadı çıkaramıyorsun. Öyle bir üretim
stratejisi tercih ettik. Haliyle neredeyse ucu ucuna şey sınırlarına ulaştık. THY'nin bagaj boyu sınırına. Ya roket için ayrıca başvuru falan mı yaptınız? Hani bagaja Yok koyalım. işte onu bunu. yapabilirdik ama o hem maliyetli hem de riskli olabiliyordu bizim için. Biz gittik hava alanına. Yanımıza ekstra 2 tane daha çanta koyduk. Hatta şöyle bir şey yaptık. Benim kabin boydu valizim. Ben onu kabinmiş gibi başka bir arkadaş aldı. Benim çünkü sırt çantam da vardı büyük. Onu kabin gibi aldık. Ben kendi nasıl diyeyim? Valiz hakkını. Valiz bagaj hakkımı hakkını. dedim ki roketi veriyorum. Hani roket çantasını Peki kendi çok valizim büyük gibi mü verdim. falan bir şey demiyorlar mı? İşte boyutları tam olarak tutturmak için o özel çanta yaptırdık. Havaalanından gittik. O sırada biraz şey oluyor. İnsan böyle Amerika dediğimiz sonuçta herkesin gidemediği bir de dünyanın öbür ucu olduğu için bir heyecan oluyor. Uçağa biniyoruz. Okyanustan geçiyorsun ya. Aynen alt taraf full deniz. Arkadaşlarla hep şey diyoruz. Oğlum Amerika'ya gidiyoruz falan böyle bir heyecan var. Bir de Biz de tabii heyecanlıyız. Aileler de ayrı heyecanlı. evet, aileler zaten Haber bekliyoruz. Nasıl olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Kaç saatlik yolculuk? 15 saat mi sürüyordu uçakla? 13 saat sürüyor gidiş. Sonra indiğimizde birazcık stresliydik yine. Çünkü indiğimizde şu polis hani Cem Yılmaz'ın esprisi var ya What's your purpose of visit diye. Hani bize de benzeri bir soru sordu. Polis ben dedim Niye hani geldiniz hallederim falan? konuşurum diye ilk gireyim dedim. Ama nutkum tutuldu konuşamadım. Jet lag durumu da şöyle. Hani komik biraz ama biz zaten Amerika saatine göre uyuyormuşuz. Nasıl Çünkü yani? biz roket yaparken öyle bir yoğun çalışıyorduk ki sabah namazına kadar hatta 6'ya 7'ye kadar uyanık durup da çalışıyoruz. Sonra yatıyoruz. Sonra o öğlen 12'ye kadar falan uyuyup sonra tekrar çalışıyoruz. Yani Amerika'ya uyumlu sizin biyolojiniz Yani zaten. bizim saat oraya göre gittim bir baktım akşam gece 11 oldu uykum geldi yattım sabah kalktım işe. Yani Razı olmadım. istemeden de olsa oraya uyum sağlamışsınız aslında. Aynen garip bir şekilde öyle oldu ve onun dışında bir kişi sadece gittiğimizde biraz sıkıntı çıktı o da takım kaptanımız. Ona da selam söyleyeyim buradan. Yolda da uyudu gittiğimizde de uyudu garip bir şekilde birkaç gün boyunca uyudu o. Herkesin bünyesi aynı değil Aynen sonuçta. garip oluyor. Çok yoğun çalıştık bu arada oraya gittik. Bazı takımlar gezebildi. Biz açıkçası bazı eksiklerimiz vardı. Haliyle hiç gezemedik. Ben üzüldüm ya. Sizin Ya biz gezememeniz üzüldük. beni çok üzdü gerçekten. Çünkü Aynen. bekliyordum böyle güzel bir yerlerden bir fotoğraf, video. Ama sonuçta kültürü tanıyabildik. Dışarıda hani arabayla dahi dolaşsan veya yürüyerek dahi dolaşsan oranın kültürünü anlıyorsun. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Kimse dışarıda yürümüyor. Kimse dışarıda değil. İnsan göremiyorsun şöyle. Kaldırımda falan nizami falan ama Niye? kimse yok yürüyen. Yani adamların kültürü böyle. Acaba gece mi çıkıyorlar ki? Sanmıyorum. Yani insanlar anladığım kadarıyla dışarıda yürümüyorlar. Zaten obezite konusunda Amerika bildiğiniz gibi. Acaba bu lokal bir şey mi yani? Hani Texas bölgesiyle alakalı bir durum mu yoksa genel Amerika'nın durumu mu? Ya biz bunu hani genel gibi duyduk. Çünkü her yer gözlemlemiyor. Biz sadece Texas'ın aslında Midland'de biraz yaşadık diyebilirim. Hani 2 hafta orada zaman geçirdik. Bir de Bize sizin öpsedik. yaşadığınız yer yani evi tuttuğunuz bölgeyi ben nereye benzettim biliyor musun? Evde Tek Başına filmi vardı eskiden. Çoğu kişi izlemiştir eminim. Onun çekildiği mahalle sokaklar gibi aynı değil mi? Olabilir, olabilir. Aynı Bildiğin o klasik tarz yani. Amerikan cadde, şeyiydi. sokak. Ha bu arada şunu söyleyeyim siz sormadan. Yakıtı kendimiz dolduruyoruz öyle basarak. Nasıl normal insanlar doldurmuyor mu çalışan insanlar? Yok içeride tabii kasiyer falan var bir şeyler satın alman için ama Kart okutuyorsun falan öyle mi? yani kartı takıyorsun oradan kaç para seçeceğini, kaç paralık alacağını vesaire seçiyorsun sonra koyuyorsun. Peki bu mu daha iyi bizim ülkedeki sistem mi? Bence böyle daha rahat gibi ya. Çünkü kendin istediğin gibi orada kimseyi beklemene gerek yok. Koyuyorsun, basıyorsun, doluyor, hemen koyup çıkabiliyorsun. Peki Midland'e geldiniz. Sonrasında yarışma süreci nasıl ilerledi? Kaç günde atıldı yani roket? İlk gün atmadınız diye biliyorum ben çünkü. Evet onu anlatayım. İlk zaten bir haftaya yakın biz bayağı bir yoğun çalıştık roket üzerine. O sıra zaten yarışma başlamamıştı henüz. Başladığı zaman ilk gün fuaye alanı oluyor. Herkes roketini koyup orada sergiliyor. Birbirini geziyorlar ve civar okullardan falan veya roketçilik tutkunları oraya gelip roketleri inceliyorlar. Şey gibi TÜBİTAK'ta hani sergi Aynı yaparsın onun ya onun mevzusu. gibi. Aynı onun gibi. Ve onun dışında bazı firmalar var. Blue Origin'den gelen vardı. SpaceX'ten vardı ama çok denk gelemedik. Sonra bizim Roketsan'dan Teknofest adına gelen orada abilerimiz vardı tanıdığımız, gördüğümüz. Hatta Türk hakemde birkaç tane Türk hakemimiz de vardı. Aa, bizim hakem roketi, olarak. aynen bizim roketi bir yabancı bir Türk hakem geldi. Öyle bir denk geliş oldu. İngilizce anlatıyoruz mecbur ama takıldığımız yerde işte Türkçe bir şeyler aramıza konuşuyoruz. Arkadaş diyor ki Türkçe işte ya şunu da ekle bunu da ekle. Türk hakem anlıyor ne dediğini. Ama işte İngilizce Güldü mü oldu biraz böyle sizi Evet, evet. anlıyorum der gibi. Aynen. O konuda da yani bir güzel denk gelmiş oldu. Bir de ilk gün hatta ilk 2 gün diyeyim. Sizin roketinizi şeye sokmanız lazım. Jüri kontrolüne. O jüri kontrolü sizin roketinizin tüm ağırlığı, şuyu buyu hepsini işte görüp en son sistemler çalışabilir mi mesela onları kontrol ediyorlar. Onun dışında farklı birkaç ölçüm vesaire var. Bir de asıl mevzu hani bizim aslında derece aldığımız kategori görev yükünün hesaplama diyorum kontrolleri vesaire oluyor. Çünkü görev yükü de ayrı bir yarışma aslında. Faydalı yük falan Aynen mı? faydalı yük, görev yükü. Artık ben de yazıyor.
öğreniyorum terimleri biraz sayesinde. Payload diye geçiyor İngilizcesi. Onun işte ağırlığı, ölçü, dış ölçüleri vesaire onların hepsi standart. Bizimki mesela 3U küp uydu boyutundaydı. Küp uydu olması lazım. İşte 3U, 1U, 2U böyle farklı ölçüler var. Onun design dokümanı var. Ona bakarak bazı ölçümleri yapmanız lazım. Ağırlık mevzusu da kısıtlı. Bunların hepsini kontrol ettirdik. Daha sonrasında onay vesaire alma süreci oldu. Bizim şeyimiz bir eksikti. Barutla roketi yer testi. Çünkü son testi yapamamıştık yerdeyken barutla açma Zaman testini. mı yetişmedi? Aynen zaman yetmemişti. Şimdi Türkiye'de olsa herhangi bir yerde çık yap da o Amerika'da da o şeyi yapamadık. Bir yerde yaparsın bir anda polis bir gelir barut var vesaire sıkıntı yaşayabilirsin. Bir de orada yabancısın Yani deport edilmek istemeyiz yarışmaya gelmişken bir de. Haliyle işte yarışma alanına kadar bekledik. Yarışma alanına işte 3. gün gittiğimizde orada işte kenarda yapılabiliyordu. Hakemler de işte izin veriyordu zaten. Orada yaptık. Sonra son iznimizi de aldık. Uçuşa hazır olduk. İlk gün değil yarışmanın atış günleri olarak. Yani 3. gün değil 4. gün atış yaptık. Öğlene doğru. Kaç gün sürdü yarışma? Yarışmanın toplam bütün her şeyi 5 gün sürdü. Ya siz son güne yakın attınız o zaman değil mi? Biz evet ama aslında pek bu yıl öyle ilk gün atmışsın, ikinci gün atmışsın bir önemi yok. Puanlamaya dahil değil. Önceki yıllar mesela ilk gün atarsan daha yüksek puan alıyormuşsun ama yarışma jürileri artık şeye karar vermişler. Yani ilk gün deyince herkes akın ediyor, herkes bir stres, hızlı olmaya çalışıyor. Haliyle sıkıntılar ortaya çıkıyor, trafik oluşuyor vesaire. O yüzden dediler ki yani Eşit olsun. artık aynen. Yani 3 gün var tabii aslında 2,5 gün var. 3. günün bir de ilk yarısı atabiliyorsun. Ama hani diyorlar ki 3. güne kalmayın. İlk 2 günde atın. Peki bu atış gününü siz mi belirliyorsunuz, onlar mı belirliyor? Şöyle aslında onayı aldığında sıraya giriyorsun. Onay almak mevzu. Onayı alıyorsun sonrasında sıraya giriyorsun. Sana işte ne zaman atış yapacaksın o kampanyaya veriyorlar. Ondan sonra atış rampası hangisi olacağını vesaire hepsini belirliyorlar. Ya bu aslında sistematik ilerliyor. Onlarla ilgili hepsiyle ilgili bir görevli var. Yani size bağlı değilse bu ikinci gün atmak, 3. gün atmak o zaman ekstra bir faydası olmamalı değil mi? Yani hani sen 3. gün attın çünkü seni tercih ettiğin bir durum değil ya bu. Ya aslında biraz daha hızlı olursa ilk gün atabilirsin. Ama biz mesela dediğim gibi o atış yerde açma testinden kaynaklı olarak 2. güne sarktı diyebilirim yani bizim için. Ama şöyle bir şey var hani orada böyle kalbin küt küt atıyor. Fena oluyorsun yani. Çünkü... Ya biz burada heyecanlanıyoruz. Sizin orada heyecanlanmamanız mümkün değil zaten. Aynen. Ya ben mesela 5. roketim ama yine de bir heyecan oluyor. Ya Amerika sonuçta diğerlerini hep Türkiye'de attın sen. Evet. Bir de içimizde birkaç arkadaşımız ilk defa roket atıyordu. Onların heyecanı daha da başka. Çünkü ilk roketini atıyorsun bir de Türkiye değil Amerika'da atıyorsun yani. İlk Amerika ile başlıyor çocuk. Aynen. Onlar için de muazzam bir tecrübeydi. Vallahi şükür çok başarılı da bir uçuşumuz oldu. Uçuş esnasında da full veri aldık. Veriden kastım roketin konum verisi. Parçaları falan toplamak da önemli değil mi sonrasında? Evet. İşte şöyle bir durum var. Roket uçuyor, paraşütünü vesaire açıyor. Sonra inişe geçiyor. O sırada sen sürekli veri alman gerekiyor. İndikten sonra en son GPS konumunu alsan zaten gittiğinde buluyorsun. En sonunda şöyle oluyor. Roket atışları bitiyor. Bittikten sonra işte gidip sıra alıyorsun. Bir de bir sırt çantası gibi bir şey var. Üzerinde telsiz bilmem ne falan var işte çölde kaybolma diye. Bizim kurtarma ekibimiz işte aldı arabayla yine kendi arabamıza gitti. Roketi sonra verdiğimiz konumdan direkt buldular. Aldılar geldiler ki çölde bir ilginç yanı var. Çölde iklim çok garip. Arkadaşlar ya o sırada biraz fırtına çıkmış ama kum fırtınası. Ama arkadaşlar yağmura yakalanmışlar. Niye? Onlar 2 kilometre öteye gittiler. Ya sizinle onlar farklı 2 kilometrede bile. 2 kilometre ötesi yağmur yağmış. Ay çok ilginç. Bence de çok Siz ilginç. kıyafetlerinizi falan oraya özel tasarladınız aldınız değil mi? Aynen o outdoor işte o şeyler oluyor ya taktik ekipmanlar mesela o öyle yerden aldık. Peki Yahya siz şimdi konuyu bilmeyenler için soruyorum ben bunu. Hangi kategoride kaçıncı oldunuz? Ne oldu? Sonuç olarak nasıl bir başarıya ulaştınız? Bundan bahseder Anlatayım. misiniz? Aslında en sonuç ve bizi mutlu eden şey bu baktığınızda. Biz görev yükü kategorisinde 3. olduk. Milli takım olarak bu arada Aynen. yani. Evet ülkemizi temsil ediyorlardı. İki Türk takımı teknik bir kategoride ödül aldı. Biri biziz işte. Görev yükünde 3. olduk. Biri de İTÜ Lagaritras takımı vardı. Onlar da mesela direkt roket kategorisinde 2. oldular. Onlar da çok güzel bir başarı elde etmiş oldular ülkemiz adına. Bir de oranın atmosferi var. Mesela bir takım açıklanıyor işte dereceye girdi falan. Kimse bu aradaki sonuçları bilmiyor. Herkes böyle konferans sonunda öğreniyor. Bekliyorsun çıkacağım mı diye. Çıkınca işte anons edildik belki ooo falan diye sahneye çıkıyorsun. Bizim burada gözlerimiz doldu zaten. Aynen. Kimse bilmiyor. Biz mesela sahneye çıkmadan önce bizim de bilgimiz yoktu. Anlık öğreniyorsunuz herkesle birlikte. Aynen. Bu sahneye çıkış anları zaten mükemmel. Çok insan duygulanıyor. Özellikle hani böyle milli gururunuz böyle kabarıyor. Çünkü milli takım olarak oradalar. Peki Yahya sen şimdi böyle bir başarı elde ettin. Gelecekteki planların ne? Gelecekte açıkçası kaliteli bir mühendis olmak istiyoruz. Hedefimiz o. Bu yolda da inşallah ilerlemeye çalışıyoruz. Kısa vadedeki hedefimizi söyleyeyim. Şu an yine Teknofest Yüksek İrtifa Yarışması'na hazırlanıyoruz. İnşallah gelecek ay diyeyim atış yapacağız. Son bir Yine bir roket atacak. Aynen ama bu sefer 7200 metre. Önceki roket mesela o Amerika'da 3200 gibi bir irtifa ulaşmıştı. Daha yüksek fitte o zaman. Bu 7200 metre. Bu aslında şu ana kadar içinde bulunduğum en yüksek irtifalı roket projesi diyebilirim.
düşünüyorum. Bunu nerede atacaksınız? Bunu inşallah Aksaray Tuzgölü Ya daha önce atacağız attığın inşallah. yerde. Bu senin 6. roketin mi olacak? Aynen ve Devam. Allah'ın jübilem olacak diyebilirim öğrenciliğimde. Artık bitir. Yeter, bırak, çok bırak. roket attın. Çocuk Amerikalarda roket atıyor. Ben de ne zaman geleceksin diye darlıyorum buraya. Çünkü hem özledim hem de benim burada bozulmuş aletlerim var. Elektrikli süpürgem başta olmak üzere. Tamirat bu işlerde Aynen. Yahya'yı bekliyor. Annem ayrı, ben ayrı. Yani orada roket atıyor, burada geliyor tamirat yapıyor. Yani ben şöyle diyebilirim. Hem roketçiyiz hem de tamirciyiz. Ailemizin içinde tamirciyiz yani. Her türlü alet edevat bizden Bir Türk sorumlu. vatandaşı olarak geleneksel tamirci. Aynen öyle. Ya son olarak senin yolundan ilerlemek isteyen ya da bu yolda ilerlemek isteyen gençlere tavsiyen nedir? Tavsiyem şu aslında. Küçük projelerle başlayabilirler. Derslerini de aksatmadan. Onun dışında bir de vatan bilinciyle yani vatan sevgisiyle bu tip projeleri yapmak önemli. Nihayetinde hani biz bu kadar emek verip sonrasında hani ülkemize katkı sağlayamazsak yani bir nevi bir israf olmuş olacak emeklerimiz. İnşallah ülkemize hani düzgün katkıda bulunacak hani gençler olarak yetişiriz diye ümit ediyorum yani. Arkadaşlar çok şükür biz sohbet eşliğinde doyduk ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederim kardeşime de bana eşlik ettiği için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.